Herkes gibi zaman zaman ben de daralabiliyorum, bunalabiliyorum, çok yoğun sıkıntı yaşayabiliyorum. Hatta bazen bu o kadar şiddetleniyor ki ortamdan ya da kendimden kopabiliyorum. Peki böyle durumlarda, daraldığımda, bunaldığımda bir psikolog olarak ben bununla nasıl baş ediyorum? Neler yapıyorum? Merak ediyorsanız detaylar bu videoda. Oho, siz de daralıyorsanız, bunalıyorsanız biz ne yapalım demeyin. Bu gayet doğal ve insani bir durum. Ancak bu daralmaların, bunalmaların sıklığı, şiddeti ve süresi her geçen gün artıyorsa ve yaşam kalitenizi bozmaya başladıysa bir psikiyatri hekiminden ve bir klinik psikologdan destek alabilirsiniz. Aslında benim daralma ve bunalmayla baş etme stratejilerim iki bacakta incelenebilir. Bunlardan birincisi daha kısa vadeli stratejiler. Yani o an için İçinde bulunduğum hisler en yüksek seviyedeyken bir an önce o durumdan çıkabilmek üzerine kurulu stratejilerken bir diğeri daha uzun vadeli, daha geniş bir zamana yayılmış. Sıkıntıya neden olan ana kaynağın analiz edilmesi, tespit edilmesi ve bu duruma yönelik olarak zihnin ve bedenin eğitilebilmesiyle ilgili stratejiler. Peki bu stratejilerden bazıları neler? Hemen bunlara geçelim. Evet, kendimi kötü hissettiğim an ilk yaptığım şey nefesimi kontrol etmektir. Öncelikle nefesimi ve kalp atış hızımı kontrol ederim. Nasıl? Hızlanmış mı? Nefes alışverişim dengesiz mi, yüzeysel mi? Genellikle bu tür durumlarda çoğumuzun nefesi daha da hızlanmıştır. Hızlı hızlı nefesler alırız ve bunlar yüzeysel hızlı nefeslerdir. Böyle bir durumda yapacağım ilk iş kendi nefes alışverişimi yavaşlatmaktır. Yavaşlatabilmek için de 4'e 8 tekniğini kullanıyorum. Bu tekniğin ne olduğu, nasıl çalıştığı, diğer tüm detayları şu videomda bulabilirsiniz. Ancak burada da kısaca bahsetmek gerekirse burnunuzdan çok yavaş ve sakin bir biçimde 4'e kadar nefes aldığınız ve yine burnunuzdan bu sefer verirken nefesinizi 8'e kadar verdiğiniz bir tekniktir. Alırken 4, verirken 8. Bu şekilde nefes alıp verdiğinizde bir süre sonra zaten kalp atış hızınız yavaşlamaya başlayacaktır ve nefesiniz dengeye girmeye başlayacaktır. En az 5 dakika bu nefes tekniğini uygularım. Böylelikle beynime vagus sinirim yoluyla, vagus sinirimi uyarmak yoluyla gevşe sinyalini göndermiş olurum. Zaten bu nefes tekniğini uygulamaya başladığınızda dakikalar içerisinde nefesiniz yavaşlamaya başladıkça kaslarınız da gevşemeye başlayacak. Efendim ikinci yaptığım şey sinir sistemimi regüle etmeye çalışmak. Bu ne demek? Çok yoğun stres yaşadığınız durumlarda, daraldığınızda, bunaldığınızda sinir sisteminiz savaş kaç ya da don tepkileri verir ve bu tepkiler uzun vadede bir süre sonra sizde kendine yabancılaşma ya da ortama yabancılaşma gibi durumların ortaya çıkmasını sebebiyet verebilir. Yani adeta bedeniniz ruhunuzdan ayrılıyor gibidir, zihniniz ruhunuzdan ayrılıyor gibidir. Kendinize yabancılaşırsınız, bulunduğunuz ortama yabancılaşırsınız. İşte böyle hissetmeye başladığım an aklımı tekrar başıma almak ya da tırnak içinde kendime gelmek. Bakın bu sözler çok anlamlı. Aklımı başıma almak, kendime gelmek. Böyle durumlarda o zihnimi tekrar kendi bedenime geri çekebilmek için kendi bedenimi hissetmeye çalışırım. Ne yaparım? Mesela bulunduğum yerde ayaklarımı aşağıya doğru uzatırım ve tabanlarımı sertçe yere bastırırım. Yerin ayak tabanlarımda yarattığı hisse odaklanırım. Parmaklarımı hareket ettiririm. Adeta kendi bedensel duyumlarımla iletişime geçerek bir dünya ile tekrar bağlantı kurma çabasıdır bu. Bu da yetmezse kalkarım ve yüzümü soğuk suyla yıkarım. Eğer bedenimde uyuşma, iğne batması, işte titreme, istemsiz kasılmalar gibi tepkiler oluyorsa bunların sinir sistemimin son derece doğal tepkileri olduğunu bilirim. Bu yüzden de bundan kaynaklı ekstra bir dehşet yaşamam. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ilk kez panik atak ya da ilk kez kaygı atağı yaşayan kişiler ya da ilk kez stresten kaynaklı bu tarz bedensel tepkileri deneyimleyen kişiler bundan kaynaklı kontrolü kaybetmeye başladığını düşünüp dehşete düşebiliyorlar ve bu da aslında başlı başına bir travmatik deneyim oluyor onlar için. Halbuki bunlar son derece doğal tepkilerdir strese verilen ve sizi öldürmezler. Bunları sakinleştirebilmek için yine 4'e 8 tekniğini uygulayabilirsiniz. Çok yüksek oranda zaten etki edecektir. Eğer bu sırada
istemsiz kasılmalarınız olursa, mesela titremeleriniz olursa çoğu kişi bu titremeleri durdurmaya, engellemeye çalışır. Oysa bunun tam tersini yapmaya çalışın. Yani eğer titremeniz oluyorsa, istemsiz kasılmalarınız oluyorsa vücudunuzu, kollarınızı, bacaklarınızı daha da fazla sallayın. Ayağa kalkın, kollarınızı sallayın, bacaklarınızı sallayın. Gerekirse açın bir müzik, dans edin ve bütün vücudunuzu sallayın. Çünkü aslında bu titremeler, bu kasılmalar bir şekilde o içerideki enerjinin dışarıya atılma çabasıdır. Eğer siz bunları engellerseniz bu daha farklı sonuçlara yol açabilir ve o kaygı atağınızın daha uzun sürmesine yol açabilir. O yüzden bunu engellemeye çalışmayın. Aksine daha da fazla vücudunuzu sallayın. Yine kaygı ya da bunaltı geldiği an vagus sinirinizi uyararak sinir sisteminizi sakinleştirebilmek için Stanley Rosenberg'in temel egzersizini uygulayabilirsiniz. Bu egzersiz nedir? Nasıl uygulanır? Ne işe yarar? Detaylarını şu videomda anlatmıştım hatırlarsanız. Kısaca burada da şöyle bir özet geçmek gerekirse bu egzersiz için yere uzanıyorsunuz sırt üstü bir şekilde. Ardından ellerinizi kenetleyip başınızın arkasına alıyorsunuz. Başınızın arkası parmaklarınızın sertliğini hissetmeli, yani ağırlığını ellerinizin üzerine veriyorsunuz. Ve ardından başınızı hareket ettirmeden sadece gözlerinizi önce sağa doğru yavaş bir şekilde hareket ettiriyorsunuz. Götürebildiğiniz kadar sağa götürün ve olabildiğince yavaş hareket ettin. Vertigo ya da Meniere gibi sorunlarınız varsa bu egzersiz bazen tetikleyici olabiliyor bazı kişilerde. Yapmayın ya da çok yavaş bir şekilde yapın. En sağa doğru bakın ve 1-2 dakika bu pozda kalın. Bir esneme gelirse ya da böyle bir hıçkırık vesaire olursa, ani bir iç çekme gibi bir durum olursa bu sinir sisteminizin gevşediğinin bir göstergesidir. Sonra tekrar gözünüzü orta hatta geri getirin. Ardından aynı şeyi bu sefer sol tarafa doğru yapın. Bu neyi sağlıyor? Bu vagus sinirimizi uyararak bir şekilde bizi gevşetiyor. Bunu eğer anlık olarak yaparsanız çoğu kişinin panik ataklarını rahatlattığını gözlemiş Stanley Rosenberg. Bunun dışında bunu her gün düzenli olarak bir egzersiz şeklinde yapabilirsiniz. Bu da sinir sisteminizi daha sakin kalabilmek adına eğitiyor. Yani adeta sakinlik kaslarınızı güçlendiriyorsunuz bu egzersizle. Bazen de topraklanma tekniklerini uyguluyorum. Biliyorsunuz daraldığımızda ve bunaldığımızda çoğunlukla ruminasyona düşeriz. Ruminasyon zihinsel geviş getirmedir. Bir şekilde çeşitli düşünceler zihnimizde dönüp dururlar ve biz onları tekrar aynı şeyi böyle geviş getirir gibi zihnimizde çiğneyip dururuz. Özellikle işte ya hep böyle olursa, niye ben hep böyleyim gibi bir takım sorular zihnimizi oldukça yoğun bir şekilde meşgul eder ve bunun sonucunda da yani bu ruminasyon durumu içinde bulunduğumuz, hissettiğimiz stresin daha da yükselmesine sebebiyet verir. Bu yüzden ruminasyona düştüğümü fark ettiğim an dikkatimi dağıtabilmek adına keyif verici ve gerçekten kendimi kaptırabileceğim başka işlerle uğraşmaya çalışırım. Ne bileyim, mesela bazen temizlik yaparım. Bazen kedilerimle ya da çiçeklerimle uğraşırım. Bazen resim yaparım. Artık sizin için her neyse o iş. Gerçekten size keyif veren aktivite, böyle kendinizi kaptırdığınız aktivite her neyse o. Bazen de dışarıda bu duruma yakalanabiliyoruz. Örneğin dışarıda diyelim ki bir yolculuktasın, bir uçaktasın ya da metrodasın ve o sırada bir daraltı, bir bunaltı geldi. Bu gibi durumlarda yine kendimi rahat hissettirebilmek adına yanımda hep bir bilmece ya da sudoku kitabı taşırım. Ve böyle hissettiğim an açarım hemen bir sudoku, çözmeye başlarım. Zaten onu çözmeye başladığınızda, onunla ilgilenmeye başladığınızda zihninizdeki o daraltıcı, bunaltıcı, zehirli düşünceler de bir süreliğine sizi terk etmiş oluyor. Tabii şunu da belirtmeme izin verin. Bu dikkat dağıtma ile ilgili ya da kaçınma ile ilgili teknikler sadece anlık olarak sizi rahatlatabilir ve sürekli uygulamaya başladığınızda bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. Yani o kaygıdan ya da o bunaltıdan kaçınmak amacıyla yöneldiğiniz o şey bir süre sonra, kaçtığınız o şey bir süre sonra bu sefer bağımlılık geliştireceğiniz bir şey olabilir. O yüzden bu gibi teknikleri hani çok uzun vadeli kullanmamak gerekir. Sadece belki o duygunun çok yukarıda olduğu anlarda kullanılabilir. Ama genel anlamda daha kökten, daha sağlıklı bir çözüm için bu duygu nedir? Bu his nedir? Neden böyle hissediyorum? Bedenim bana ne anlatmaya çalışıyor?
Acaba ne gibi bir sıkıntı var bedenimde ya da ruhumda? Bununla ilgili düşünmek, analiz etmek ve bir destek almak gerekirse tabii ki çok daha sağlıklı bir çözüm. Daraldığımda ve bunaldığımda kendime sıklıkla hatırlattığım bazı söz kalıplarım var. Tabii bunlar benim türettiğim şeyler değil. Binlerce yıllık felsefelerden gelen cümleler. Beni izleyenler zaten bunların çoğunu biliyorlar ama şöyle bir tekrar etmek istedim. Kendimi kötü hissettiğimde, daraldığımda, bunaldığımda kendi kendime diyorum ki Özlem, şu an berbat hissediyor olabilirsin. Ancak bu hayatın tümüyle berbat olduğu ve ileride de hep böyle olacağı anlamına gelmiyor. Hisler geçicidir. Unutma. Şu anda böyle hissediyor olabilirsin. Belki akşama böyle hissetmeyeceksin ya da yarın belki böyle hissetmeyeceksin. Hatırlasana, daha önce de böyle zamanlar oldu ve gerçekten de ertesi gün ya da birkaç saat sonra aynı şekilde hissetmiyordun. Hisler geçicidir ve hisler çoğunlukla gerçeği yansıtmaz. Şimdi aç kapını, gelsin o daraltı, bunaltı. Sen olduğun yerde dur, onu karşıla, gelişini ve gidişini izle. Tıpkı gökyüzünden geçen bulutlar gibi. Sen dur, onlar gelsinler ve işlerini bitirince de gitsinler. Onlara kapılma, onların etkisinin altına girme ama onları bastırma, reddetme de. Sadece dışarıdan bir göz olarak sıkıntını, bunaltını izle. Daha sonra daha iyi bir zamanında yaşadığın bu hislerin nedenlerini ve çözümlerini analiz edebilirsin. Hislerimize kapılıp gitmeme, kendimizi onlardan ayrıştırma ve onları dışarıdan bir göz olarak görme işlemine defüzyon diyoruz. Yani bilişsel ayrışma diyoruz. Ve bilişsel ayrışma o kadar güzel bir beceri ki gerçekten bu beceriye sahip olduğunuz zaman bir süre sonra zihniniz adeta sıkıntılı düşüncelere karşı bir teflon tava gibi oluyor. Yani gelen sıkıntılı düşünceler zihninize yapışıp kalmıyor, kayıp gidiyor. Ve bu egzersizle geliştirilebilir bir beceri. Peki acaba ben bu becerimi nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim diyorsanız şu videom ve bu videomdaki egzersiz bu konuda çok etkilidir. Şimdiye kadar saydığım stratejilerin çoğu anlık olarak beni rahatlatmaya yönelik stratejilerdi. Ancak tabii ki müsait bir vakitte bu yaşadığım hislerin kökenindeki şey ne? Ben neden bu duygunun içerisindeyim? Neden bu şekilde düşünüyorum? Beni gerçekten rahatsız eden şey ne? Bedenim ve zihnim bana ne anlatmaya çalışıyor? Acaba bu yaşadığım şey değersizlik ve yetersizlik hisleriyle mi ilgili? Acaba bu yaşadığım şey geçmiş işlenmemiş travmalarımla mı ilgili? Sorun bakış açımda, düşünme biçimimde mi yoksa çevresel koşullarda mı? Bunlardan hangilerini nasıl değiştirebilirim gibi pek çok soru üzerine düşünüp analiz yapmaya çalışırım. Fakat çoğu insan için tabii ki çok doğal olarak bu soruların yanıtlarını tek başına bulmaya çalışmak zor olabilir, mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda bir psikoterapistle beraber çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. Ruhsal ve bedensel dayanıklılığımızı arttırmaya yönelik çok sayıda bedensel ve zihinsel teknik var. Bu tekniklerin pek çoğunu kanalımda bulabilirsiniz. Yine bu videoda bahsettiğim, diğer yönlendirdiğim videoların linklerini en başa sabitlediğim yoruma ekleyeceğim. Bu videodan sonra onları izleyerek bahsettiğim tekniklerle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sevgili dostlar, her geçen gün sosyal medya üzerinden, e-postalar üzerinden kanalımızdaki bazı teknikleri uygulayıp hayata geçirmiş ve gerçekten de hayatında pozitif değişimler görmüş insanların teşekkür mesajlarını görüyorum ve bu beni çok motive ediyor. Eğer sizler de ihtiyacı olan daha fazla sayıda kişiye bu tekniklerin ulaşmasına yardımcı olmak isterseniz videoyu beğenerek, kanala abone olarak ve aşağıda yorum yazarak bize destek verebilirsiniz.